Merhabalar, bu videoda Philips HD9255 olarak geçen Airfryer'ın kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Bu model daha önce tanıttığım 9252 modelinin bir üst modeli ve en bariz fark da rengi ve bu modelde uzaktan bağlantı yani wireless'la kontrol edilebiliyor olması. Tabi bu özelliğin ne kadar kullanışlı olduğu bence biraz tartışmaya açık. Bizde Xiaomi'nin Airfryer var ve onda da uzaktan bağlantı var ama şimdilik neredeyse hiç kullanmadık. Bir yandan kutu açılışına başlarken bu modelin önceki modelden boyut olarak, güç olarak hiçbir farkı olmadığını söylemem lazım. Ama tabii yeni bir model olduğu için pişirme konusunda bir iyileştirme var mı? Bunu ancak pişirme denemeleri yaparak fark edebilirim. Bu video bittikten sonra bu Philips'in kendi modellerinin birbiriyle karşılaştırmasını ve Xiaomi ile karşılaştırmalarını içeren bir video hazırlayacağım. Onun için takipte kalmanızı öneririm. Bu modellerde herhangi bir aksesuar yok. Bu bence bir dezavantaj. 9252'nin kutu açılışını yeni yapmıştım. Hemen gördüğüm farklardan bahsedeyim. Rengi öncelikle beklediğime göre daha açık ama daha çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir renk. 9252'nin şurada bir sticker vardı. Düğmelerin yerini gösteren. Onu çıkardığınızda burada hiçbir şey kalmıyordu arkadaşlar. Burada düğmeler birazcık daha belirginleşmiş. Ve o modelde işin aslı düğmelerin kontrolü benim çok hoşuma gitmemişti. Belki bazı iyileştirmeler yapılmış olabilir. Ya dokunma hissiyatı çok iyi değildi. Onun dışında boyut olarak aynı. Zaten güç de aynı. Ama özellikle kızartma konusunda herhangi bir iyileşme var mı? Onu gerçekten çok merak ediyorum. Burada da yine NutriU'nun tanıtımıyla alakalı bir sticker var. NutriU uygulaması içinde yüzlerce tarif bulabileceğiniz bir uygulama. Bunun içinde hem Philips'in kendi oluşturduğu profesyonel hazırlanmış tarifler var hem de kişilerden gelen tarifler var. Bu da tarif sayısının oldukça fazla olmasını sağlamış. Diğer modelde de eleştirdiğim bir durum vardı. Biraz ağır olduğu için bakın şuradaki şu fark birazcık can sıkıcı. Normalde şöyle durması gerekiyor. Bakın şu şekilde durması gerekiyor. Ama ağırlığından dolayı birazcık bir fark var. Bu diğer modelde daha fazlaydı. Tabii kullanımla mı alakalı? Kullandıkça bunda öyle bir şey oluşacak mı bilmiyorum. Bunu karşılaştırma videosunda yine daha detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. İç hazne aynı şekilde görünüyor ama ben yine de ölçeyim. Burası 17. Bu kısım 19. Burası ise 9 santimden birazcık az. Burada herhangi bir değişen durum yok. Şuradaki hissiyatla alakalı herhangi bir sorun yoktu. Yine gayet güzel çalışıyor. Ürün gayet kaliteli hissettiriyor arkadaşlar ve ben rengini de gerçekten sevdim. Bu ürünün fiyatı da 2800 TL civarında. Bazen bu ürün daha yeni model olmasına rağmen 9252'den bile daha düşük fiyatlara bulunabiliyor. Böyle bir durumda tabii ki bunu almanızı öneririm. Hem yeni model hem de dediğim gibi çok kullanmasanız da uzaktan bağlantı şansınız olacak. Burada yine deniz yıldızı tasarımını görüyoruz. Bu deniz yıldızı tasarım ve Rapid Air teknolojisi sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az yağ veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak yiyecekler pişirebildiğini iddia ediyor Philips. Tasarımın kendine ait olduğunu söylüyor. Ürünün güncel fiyatını görüp detaylı özelliklerine erişebilmeniz için aşağıya bir link de bırakacağım. 1400 wattlık bu cihazda da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 7 tane ön tanımlı ayar var. Bunlar arasında şu tuş sayesinde dolaşabiliyorsunuz. Bunların aslında çok bir önemi yok. Size bu ürünleri hangi derecede pişirebileceğinize dair önerilerde bulunuyor. Bu arada tuş hassasiyeti kesinlikle iyileştirilmiş. Hemen ilk anda bile bunu hissedebildim. Tuşlardaki yanıp sönme tabii ki normal çıplak gözle görülebilen bir şey değil. Ekrandaki hertz ile alakalı bir durum oluşuyor şu an. Buradaki ayarlar tamamen öneri niteliğinde. Bir süre sonra zaten siz hangi ürünü kaç dereceyle kaç dakika pişirdiğinizi anlayacaksınız ve dakika ayarını buradan, sıcaklık ayarını ise buradan yapabilirsiniz. Bu üründe de yine şurada bekletme seçeneği var arkadaşlar. Bu pişirdiğiniz bir ürünü 30 dakika boyunca, bakın hatta başlatalım. 30 dakika boyunca sıcak kalmasını sağlıyor. Her dakika başında bir süre çalışarak pişirdiğiniz ürünü sıcak tutuyor. Bu tarz yeni ürünlerde biliyorsunuz ilk çalıştırmada bazen bir koku yayma durumu olabiliyor arkadaşlar. Onun için ben 180 dakikada şöyle bir 10 dakika kadar çalıştıracağım.
Şu an sesi çok az. Diğer üründe de ilk açtığımda ses çok azdı. Fakat bu ses daha sonra yükseliyor arkadaşlar bir miktar. Rezistansın konumu ve üstünün kapalı olup olmaması bu cihazlarda temizlik açısından çok önemli. Tabii kapalı olması veya açık olması hangisi daha iyi biraz tartışılır. Çünkü kapalı olursa belki daha geç kirlenir ama kirlenirse temizlemek çok zorlaşıyor. Bu şekilde açık olması belki avantaj olabilir. Gördüğünüz gibi arada hiçbir şey yok. Ve muhtemelen kitapçığında da yine bir fırça yardımıyla temizleyebileceğimizi söyleyecek. Kitapçığında yine pişirme ile alakalı öneriler bizi karşılıyor. Max çizgisine dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor burada. Şurada ise pişirme esnasında 2-3 kez çıkartıp işte yönünü çevirme veya bir şekilde sallayıp karıştırma işlemi yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu işlem gerçekten çok önemli. Özellikle patates kızartmasında eğer bu işlemi güzelce yapmazsanız patatesler eşit şekilde pişmiyor. Bu tarafta ise gördüğünüz gibi temizlikle ilgili durumlar var. Fişten çıkardıktan sonra bu kapağı çıkartıyorsunuz. Buraya gördüğünüz gibi bir bezle, buraya da bir fırça yardımıyla silebileceğinizi söylüyor. İç kısmı da yine hafif nemli bir bezle temizleyebiliyorsunuz. Burada da bu iki parçanın gördüğünüz gibi bulaşık makinesine atılabileceğini görüyoruz. Şu an sesi normalde olduğu düzeye ulaşmaya başladı. 180 derecedeyken aşağı yukarı böyle bir ses alıyoruz. Bunun kaç desibel olduğunu da size göstereyim şu şekilde. Gördüğünüz gibi 55 desibel gayet iyi bir ses miktarı bence. Hangi airfryer kullanırsanız kullanın, airfryer'lar ciddi anlamda yağ kullanımınızı azaltıyor. Gerçekten çok pratik ve hızlı şekilde yemek yapmanızı sağlıyor. Ayrıca biz özellikle dolaptan çıkardığımız ürünleri ısıtma konusunda da çok başarılı buluyoruz. Buzluğa attığınız işte pizzayı veya dünden kalma bir simiti ısıttığınızda gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta bu arada eminim bilenler vardır ama eşimin de bir yemek kanalı var. Orada bizim 4 milyondan fazla izlenmiş çok iddialı bir pizza tarifimiz var. O tariften kalanları her seferinde buzluğa atıyoruz ve artık mikrodalga yerine airfryer'da ısıtıyoruz. Tabii ki ilk gün piştiği kadar güzel olmuyor ama gerçekten ona çok yakın bir şekilde geliyor arkadaşlar airfryer'la ısıttığınızda. Alta kanalın linkini de bırakacağım. Aynı zamanda yukarıda kart olarak da şu an görüyorsunuzdur. O kanalda girip abone olmanızı öneririm. Bu arada kendi sitesinde bu ürünler için bir yerde 3 porsiyon, bir yerde 4 porsiyona kadar yemek yapabileceğini söylüyor ama bence maksimum 3 kişilik işte anne baba ve çocuktan oluşan bir aile için ideal. Aileniz daha kalabalıksa yetersiz gelebilir. Cihazın bağlantısının nasıl olduğuna bakmak için eşimin telefonunu kullanacağım. Öncelikle kayıt ve giriş diyorum. En hızlı seçenek olarak Google ile devam et. Oturum açtıktan sonra çerezlere izin ver diyorum. Burada bana ne tür tariflerle ilgileniyorsunuz diye soruyor arkadaşlar. Airfryer seçiyoruz tabii ki. Kaydet dedik. Burada yeni bir Philips cihaz mı aldınız diyor arkadaşlar. Evet diyorum. Cihaz ekleyin. Airfryer aldığımızı seçiyoruz. Bağlantı için zaten takip etmem gereken adımlar anlaşılan bunlar. Bağlı Airfryer'larda bakın bunu seçtim. Bakalım kurulum nasıl yapılacak? Cihazınızı kurun diyorum. Anlaşılan cihazda da yapmam gereken adımlar var. Onun için hem cihazımı hem de telefonumu görebileceğiniz hale getirdim. Cihazın prize takıldığından emin olduk ve güç düğmesine bastık. Devam dedik. Cihazı kurulum moduna getirmek için wireless işaretini görene kadar buraya basılı tutmamı istiyor. Ve gördüğünüz gibi bu sekmeye geldik. Eğer menülerin içine girdiyseniz buraya dönüş yapmıyor arkadaşlar. Tekrar devam diyoruz. Bağlan dedim. Şimdi Wi-Fi ağına katılmak için izin istiyor. Buna tabii ki katıl demem gerekiyor. Yerel ağdaki aygıtları bulmasına da izin ver diyorum. Bu adımda da şurada bakın zaten yanıp sönmeye başladı. Buraya basılı tutmamı istiyor. Basılı tutuyorum. Şu an yanık hale geldi. Bunu yaptıktan sonra cihazım eşleştirme modunda diyorum ve eşleştir diyorum. Şu an Wi-Fi ağlarını listeliyor ve oradan uygun Wi-Fi ağını seçmemi istiyor. Wi-Fi ağımın parolasını istiyor.
Parolaya girip bitti tuşuna basıyorum. Sonra bağlan. Tekrar benden izin istiyor. Evet, neredeyse bitti diyor arkadaşlar. Devam et dedim. Burada yine uzaktan pişirme için onay vermem gerekiyor. Buna da tamam dedim. Ses kontrol için Alexa ile bağlam var arkadaşlar ama bunu kullanmayacağım. Zaten yanlış bilmiyorsam eğer Türkiye'de desteklenmiyor. Yine bilen arkadaşım varsa yazabilir yorumlara. Hayır teşekkürler dedim. Tamam dedim. Bakalım hemen şuradan girdiğimizde neler görüyoruz. İşte patatesi içine koyduğunuzu düşünün arkadaşlar. Burada süreyi Airfryer'ımın güncellemesiyle alakalı bir şey söyledi. Tamam diyorum. Süreyi gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burası gerçekten güzelmiş. Sıcaklığı da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok hoşmuş gerçekten. Hemen şöyle düşürelim birazcık. 145 derece. 11 dakika deyip pişirmeye başla diyelim. Pişirmeye başlamak için sağa doğru çekiyoruz. Muhtemelen ses size de gelmiştir. Uygulamamız çalıştı. Duraklatmak istediğimizde de buradan durdurabiliyoruz. Komutlar bir tık geç geliyor gibi geldi bana ama tabi zamanla denedikçe daha iyi anlayabilirim bu durumu. Kapatmak için tamamla dedim ve gördüğünüz gibi bitirdi. Tüm tarifler veya ana sayfaya gittiğimizde de bakalım orada bir tarifi seçtiğimizde gereken ayarlar kendiliğinden başlıyor mu? Bakın ayarları gönder seçeneği var. Gördüğünüz gibi işte diyelim ki bu tarifi yapmaya karar verdiniz. Gerekli hazırlığınızı yaptınız. Sonra 12 dakika 200 derece ayarlamanıza bile gerek yok. Ayarları gönder deyip pişirmeye başla dediğinizde otomatik olarak pişirme işlemi başlıyor. Gerçekten güzel bir uygulama ama dediğim gibi bizim için çok işlevsel olmadı. Xiaomi ile çalışma şartları birbirine benziyor. Aradaki farkları da karşılaştırma videosunda ortaya çıkartırız. Ben şimdi kendi Airfryer'ımızı kenara alıp bu Airfryer'ı kullanmaya başlayacağım. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar kullanacağım. Bu arada tabii ki çeşitli tarifler deneyeceğim ve bazılarını sizinle de paylaşacağım. Öncelikle dondurulmuş patates deneyerek başlıyorum. Çok sağlıklı olmasa da maalesef en pratik ve en güzel olan Airfryer'larda bu oluyor arkadaşlar. Hemen yerleştirip önerdiği ayarlarla başlatıyorum. 2 kez çevireceğim, karıştıracağım. Yoksa istediğim sonucu elde edemem. İlk seçenek zaten patates için ayrılmış olan. Hemen süreyi başlatıyorum. Şu an 10 dakika geçti. Patateslerimize bir göz atıp ilk karıştırma işlemini yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar hazır patatesleri, bu dondurmuş patatesleri yaparken biz hiç yağ kullanmıyoruz. Kesinlikle ihtiyaç da yok. Ama taze patatesi yaparken maalesef gerekiyor. İlk karıştırma işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadan çıkartıyoruz. Karıştırıp tekrar geri sokuyoruz. Şu an daha 9 dakika var ama arkadaşlar süre tamamlamadan bence hazır olacak. Hatta bakın bazıları kahverengileşmeye başlamış bile. Bu çok istenen bir şey değil aslında. Çünkü az patates koydum. Az koyduğunuz zaman tabii ki süre de kısalıyor. Daha fazla koyduğunuzda süre artıyor. Burada hazır ayarlardan gelen o süre ortalama bir patates miktarına göre yapılmış. Son bir kez daha karıştırdım ve tekrar koyuyorum. 1-2 dakika içinde hazır olacak. Şu an sürenin tamamlanmasına daha 6 dakika var ama patateslerim artık hazır. Bakın gayet de güzel. Orantılı bir şekilde kızarmış gibi görünüyorlar. Hemen bir denemek istiyorum. Ben gerçekten Airfryer'ın hazır patates yapışını seviyorum arkadaşlar. Artık alışmış da olabilirim buna. Tabii ki o yağda kızarttığınız gibi olmuyor. Ama hazır patatesle, dondurmuş patatesle gerçekten iyi bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Tabii diğer Airfryer'larla karşılaştırmasını yapmak birazcık zor. Sonuç iyi ama diğerlerinde de iyiydi. Ama bunları aynı anda pişirip karşılaştırmasını yaptığım bir videoda olacak. Şimdi taze patatesle bir deneme yapacağız. 2 orta boy patatesi birbirine yakın şekilde kesmeye çalışarak dilimledim.
Şimdi arkadaşlar birazcık yağ atıyorum. Hazır patates yağsız olsa da bu kesinlikle yağsız olmuyor. Hatta birazcık yağ atınca bile yine de istediğiniz sonucu tam olarak elde edemiyorsunuz. Daha oransal dağıtmak için şöyle gördüğünüz gibi ürünler var. Yağı güzel bir şekilde püskürtüyor. Yani zaten çok fazla yağ değil arkadaşlar yine. Birazcık da tuz atıyorum. Airfryer'ın ikinci ön tanımlı ayarı da taze patates için ayrılmış. Şimdi oraya aldım. Yine 180 derece aslında, sadece süre daha değişik gösteriyor. 26 dakika olarak gösteriyor. Şimdi hemen başlatıyorum. Yine 10 dakika gibi bir süre geçti. Hemen açıp bakıyorum. Bakın şu kısımlar gördüğünüz gibi kahverengileşmeye başlamış bile. Alt kısımlarsa tabii ki pişmemiş. Geç bile kalmışım anlaşılan karıştırmakta. Hemen karıştırıyorum. Karıştırma işlemini 3 kere bile yapmak yerinde olacak gibi duruyor. Şu an 9 dakika kaldı. Sanırım artık pişmiştir. Hatta yanma aşamasına bile gelmiş neredeyse. Ama bu kısmı arkadaşlar böyle yapmazsanız maalesef tamamını pişiremiyorsunuz. Hatta bakın yine arada hemen şurada gördüğünüz şu patates çok kızarmışa benzemiyor. Çok az yapmış olmama rağmen arada illa böyle kaçak kalanlar oluyor. Bir tadına da bakayım. Lezzeti güzel. Yine tabii ki yağda kızarmış gibi değil. Ama beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu sefer. Biz yaklaşık 1,5 yıldır Xiaomi'nin Airfryer'ını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun zaten onunla karşılaştırması olacağını da söylemiştim. Tavuk, balık, köfte, et yemekleri gerçekten çok güzel oluyor. Ben normalde balık yemeyi çok sevmem ama Airfryer'dan aldıktan sonra balık tüketim miktarım bile arttı aslında. Ben şimdi size örnek olması için tavuk fajita yemeği yapacağım. Tabii Airfryer alırken en önemli isteğimiz pratik olması. Onun için bunu en pratik şekliyle yapacağım. Öncelikle jülyen doğradığım tavuklar var. Bir tane tavuk göğsü. Onu hemen bir kaba alıyorum. Üzerine bir tane küçük soğan, bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber, 2-3 diş de sarımsak atıyorum. Normalde tabii ki tavuk fajita bu şekilde yapılmıyor. Önce tavuğu pişirmemiz gerekiyor. Hatta eşimin kanalında bir tane tarif de var. Onun da linkini yine bırakırım. Ama dediğim gibi pratik olması için tarifi birazcık değiştireceğiz. Şunları birazcık karıştırıyorum. Şimdi üzerine biraz tuz, biraz karabiber, birazcık kekik, biraz kırmızı pul biber, biraz kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kadar da kimyon atıyorum. Üzerine birazcık da zeytinyağı döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Burada tabi baharat miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Farklı baharatlar da deneyebilirsiniz ama ben klasik fajita baharatlarını da attım. Şimdi hazırladığım bu karışımı herhangi başka bir işlem yapmadan direkt arkadaşlar Airfryer'ıma alıyorum. Tabii ki yine pişirme esnasında karıştırmamız gerekecek. Airfryer'ıma 190 derece ve 10 dakika ayarlayacağım. Sürenin aslında ne kadar olması gerektiğinden emin değilim. Şuradan 190, bu kısımdan da 10 dakika ayarladım ve başlatıyorum. Şu an 1 dakika kaldı. İkinci kez çıkartıp bir bakıyorum. Benim zevkime göre birazcık daha pişmesi gerekiyor. Süreyi birazcık uzatacağım anlaşılan. Çıkartmışken şöyle tekrar karıştırayım. Ben süreyi tekrar 3 dakikaya çıkartıyorum ama tabi burada karar tamamen sizin. Süre tamamlandı. Bakalım artık yeterince pişmiş mi? Ve şu an gayet güzel görünüyor. Hemen bir tadına da bakmak istiyorum. Bence gerçekten çok güzel olmuş. Hem çok basit hem de çok kolay hazırlanmış. Baharatları birazcık daha arttırabilirmişim.
Birazcık da soya sosu bence harika yakışırdı. Airfryer ile ilgili muhtemelen en büyük eleştirim buradaki alanın birazcık dar olması. Yani şurada bakın dış hazne daha geniş ama bizim kullanabildiğimiz alan çok dar. Keşke burası birazcık daha arttırılsaydı. Videonun sonuna geldik. Şimdi kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Bence Airfryer'ler kesinlikle hayatı kolaylaştıran cihazlar. Yine bu cihaz da kesinlikle görevini, bu hayatınızı kolaylaştırma işini gayet rahat bir şekilde yapabiliyor. Ürün Philips kalitesini kesinlikle hissettiriyor. Eğer içinde bir ızgarayla gelseydi bu tabii ki dışarıdan temin edilebilir ama aynı anda daha fazla ürün pişirebilirdiniz Xiaomi'de olduğu gibi. Ben rengini çok sevdim. Kiri çok belli etmiyor. 9252 modeli Piyano Black olarak geçiyor arkadaşlar. Orada hem bir haftalık kullanım sonunda çizgiler oluşmuştu hem de kiri daha fazla belli ediyordu. Ben bu modeli gerçekten çok sevdim. Uzaktan bağlantı özelliğini biz kullanmıyoruz ama eğer ihtiyacınız varsa onun da düzgün çalıştığını söyleyebilirim. Dokunmatik hissiyatı gayet güzel. Eğer Philips'in bu boydaki bir ürününe karar verdiyseniz hangisi daha uygunsa 9252 veya 9255 ikisini de tercih edebilirsiniz. Ama tabi pişirmeler arasında herhangi bir fark var mı? Bunu karşılaştırma videosunda daha net bir şekilde göreceğiz. Benim Philips 9255 Airfryer ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer değinmeyi unuttuğum bir konu varsa yorumlara yazın. Tüm yorumları muhakkak okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.